Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz 5 iş görünümlü 2 iş patik modelimin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Ana rengim krem. Hemen ipimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise böyle kısa 2 şiş. Misinalı şişlerle de patiğinizi yapabilirsiniz. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi artık iplerle böyle çok şık, güzel, farklı bir model yaptım. Hanımlar, patiğimiz baştan sona 2 şiş ile yapılıyor. Ama görüntü itibariyle de 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Patiğimin hiçbir yerinde şöyle sırasıyla gösteriyorum. Dikiş yok hanımlar. Bir de bu patiğimize böyle farklı bir hava katsın diye bilek bölümüne bu şekilde kordon yaptım. Fiyonk şeklinde bağladım. Çok farklı, güzel durdu. Siz dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi de yapabilirsiniz hanımlar. Değişik bir hava kattı bu defa patiğimize. Bu şekilde gayet şık, güzel bir model oldu. Yakından da modelimizi şöyle göstermek istiyorum. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben patiğimi hanımlar burun tarafından başladım. Burnundan şöyle ipimin ucundan bir miktar şöyle bir ip bırakıyorum ve 12 ilmek atarak patiğime başlayacağım. Hanımlar, kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğen butonuna basarak videolarımı da beğenirseniz etkileşim artar, çok mutlu olurum. Evet, sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 4, 8, 9, devam ediyorum. 10, 11 ve 12 ilmeğimizi attık bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Patiğimizin arka yüzünde hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu ucunda kalan ipimiz hanımlar burada bekleyebilir. Patiğimizin burun kısımlarına itibaren tabanını yapacağız. O zaman bu ipimizi yeniden kullanacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyim. Hanımlar, patiğimizin ön yüzünde düz, arka yüzünde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bu aşamada ön yüzdeyim. Artırmalarımıza da başlayacağız burun tarafından. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Hemen ipimi parmağıma dolayıp ilk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. İlmeklerimi ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İpimi parmağıma doladım. Buraya bir tane ilmek attım. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Hanımlar, böylece şişimizde 14 tane ilmeğimiz oldu. İlk artırmamızı ön yüzde yaptık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde artırma yok. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, yine ön yüzdeyim. Tekrar artırmaya devam ediyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmekten sonra artırıyoruz. İpimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi attım. Bakın artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Ön yüzde olduğum için ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim var burada. İpimi parmağıma dolayıp ilmek attım ve son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi de 16 adet ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde. Yapacağımız işlem bu hanımlar. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapıyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizi tamamen ters örüyoruz. Yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrardan kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum.
Hanımlar böylece şişimizde 18 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem için tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine artırmalarımıza devam edeceğiz. Hanımlar ben bu patiğimde şişimde toplamda 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım ve modelimi kurdum. Bu şekilde bakın modelimizde tam denk geldi. Bu şekilde hanımlar şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmek olana kadar ya da hanımlar bir tık küçük yapmak isteyenler patiği 26 ilmek olana kadar artırabilirler. Büyük yapmak isteyenler de 30 ilmek olana kadar artırabilirler. Sadece kenar ilmeklerinde küçük yapmak isteyenler de bir tane eksilir. Büyük yapmak isteyenler de artar. Zaten patiğimizi yaparken de bunu size anlatacağım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Sonrasında birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Patik burnumu böylece tamamladım. Şimdi modelimize başlayacağız hanımlar. Bunun için bu lila ipimi de hazırladım. Öncelikle hanımlar modelimize arka yüzden başlıyoruz. Şu anda ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Hanımlar modelimize çünkü arka yüzde başlayacağız. Ben böyle rengarenk yaptım ama siz iki renkli olarak da çalışabilirsiniz. Ya da benim gibi rengarenk de elinizdeki artık ipleri değerlendirme adına yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile örüyorum ön yüzde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyiz. Hanımlar toplamda benim 28 adet ilmeğim vardı. Ben kenarlara ikişer tane kenar ilmeği bırakıyorum. Eğer ki siz 26 ilmek olana kadar artırdıysanız kenarlara birer tane kenar ilmeği yapacaksınız. Eğer ki 30 ilmek yaptıysanız üçer tane kenar ilmeği bırakmanız gerekiyor. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Ben 2 tane kenar ilmeği bırakmıştım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Sırada gelen ilmeğimi hanımlar bakın. Sırada gelen ilmeğimi yine ters öreceğim fakat ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Burada amaç ilmekleri büyütmek. Ön yüzde tekrar bunu açacağız. 2 kenar ilmeğimden sonra ipimi şişime 2 kere dolayarak bir ilmek ters ördüm. Hemen yanına normal 2 ilmek ters örüyorum. Tekrardan ipimi şişime 2 kere dolayarak bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde. 2 kenar ilmeği ördüm. İpimi şişime 2 kere dolayarak bir ilmek ördüm. Yanına 2 ilmek ters ördüm. Tekrar 2 kere doladım. Bu defa bir tane ters öreceğim. Yeniden ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Şimdi 2 tane ters öreceğim. Yeniden ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Bir tane ters öreceğim. Hanımlar sırasıyla bakın 2 kere doluyoruz ya, aralara sırasıyla 2 tane ters, bir tane ters, 2 ters, bir ters, sırasıyla 2 1 2 1 olacak şekilde örüyoruz arka yüzde. Tekrardan ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Araya 2 ilmek ters örüyorum. Yeniden ipimi şişime 2 kere dolayarak ters ilmeğimi örüyorum. Bakın bir öncesinde 2 ters örmüştüm. Bu defa bir ters örüyorum. Yeniden ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Hemen yanına 2 ters ilmeğimi ördüm. Tekrardan 2 tane dolayarak örüyorum. Bu defa bir ters ilmek örüyorum. İpimizi şişimize 2 kere doluyoruz. Aralara birinde bir tane ters örüyoruz. Birinde 2 tane ters. 1, 2, 1. Yeniden bakın ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 2 tane ters örüyorum. İpimi şişime 2 kere dolayarak ilmeğimi ters örüyorum ve son kenardaki 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizin hanımlar arka yüzde ilk sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu: renkli ipimizi bağlayacağız. Ön yüzdeyiz. Modelimizin ilk sırasını arka yüzde krem ipimizle yaptık. Şöyle lila ipimi şöyle yaklaştırıyorum. Renk değişikliği yapıyoruz bu aşamada hanımlar. Ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmüyordum. Fakat renk değişikliği olduğu için burada mecburen ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Bu şekilde. Ardından hanımlar bir ilmek daha düz var. 2 kenar ilmeğimiz vardı. 2 kenar ilmeğimizi düz ördük. Bakın bu 2 kere doladığımız ilmeğimizi açıyoruz. Burada uzun bir ilmeğimiz oldu. Yanında 2 ilmek düzüm var. 2 düz ilmeğimi yine normal düz olarak örüyorum. Tekrar bu 2 kere doladığımız ilmeklerimizi bu sıramızda açıyoruz hanımlar. Şimdi arada bir tane düz ilmeklerimiz var. Bu düz ilmeklerimizi örerken artırma işlemi yapacağız hanımlar. Bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkaracağız. Bakın ilmeğimi örüyorum. Bakın krem ilmeğimi sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime bir kere doladım. 2 ilmek oldu.
Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime bir kere doluyorum. 4. Aynı yerden girip bir ilmek daha çıkartıyorum. 5. Krem ipimi bırakıyorum. Bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmış olduk hanımlar. Sonra bu ilmekleri geri toplayacağız. Hani ilmek sayısında artış olmuyor. Yine bu ilmeğimi bırakıyorum. Yine uzun bir ilmeğim oldu. Aralardaki ikişer ilmeğimizi normal düz olarak örüyoruz. Yine 2 doladığımız ilmekleri serbest bırakıyoruz. Aralardaki birer tane düz ilmeğimizi hanımlar 5 ilmek olarak öreceğiz yine. Bakın şu birinci ilmeğim. İpimi doladım 2. Bir ilmek daha çıkarttım 3. İpimi doladım 4. Bir ilmek daha çıkarttım 5. Bu şekilde. Yine bu ilmeğimi açıyorum. Uzun ilmeğim oldu bir tane daha burada. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu aralardaki ikişer ilmekleri düz örüyoruz hanımlar. Yine bakın uzun ilmeğimi açtım. Bu aralardaki birer tane ilmeğimizin içinden 5 ilmek çıkartarak örüyoruz. Böyle. Yine uzun ilmeğimi açıyorum. Aralardaki 2 tane düz ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Yine uzun ilmeğimi açıyorum. Bakın burada bir tane tekli ilmeğim var. Bunun içinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. Yine uzun ilmeğimi açtım. Yanındaki 2 düz ilmeğimi düz ördüm. Yine tekrar uzun ilmeğim vardı. Bunu açtım. Ki son kenardaki 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimizi hanımlar bu şekilde ön yüzde yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde de yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm arka yüzde. İpim benden tarafta. Bu krem ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Aralardaki ikişer ilmeğimiz vardı. İkişer ilmeğimizi arka yüzde ters örüyoruz. Yeniden bakın. Bu uzun krem ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. 5 tane ilmek çıkartmıştık. 5 ilmeğimizi hanımlar düz öreceğiz. Şöyle. 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüze ters örgü düşüyor. Bakın 5 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 2 tane lila ilmeğimi ters ördüm. Yine ipi kendime doğru aldım. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu 5'li ilmeğimizi düz örüyoruz hanımlar. Ön yüze ters düşüyor. Bu şekilde. Yine ipi kendime doğru aldım. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki 2 lila ilmeğimi yine ters ördüm. Yine ipi kendime doğru aldım. Kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 5'li ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sırasıyla düz ördüm. Yine ip benden tarafta. Krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki 2 tane lila ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Tekrar ip benden tarafta bakın. Kremimi örmeden aldım. Bu 5'li ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 2 ters ilmeğimi burada yine ters ördüm. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 2 tane kenar ilmeğim var. Bunları da ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum hanımlar. Geri döndük. Şimdi modelimizde ön yüzdeyiz. O sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki bir tane daha kenar ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Tekrar krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu aralardaki 2'şer tane lila ilmeğimizi düz örüyoruz. Krem ilmeğimizi yine örmeden sağ şişime aldım. Bu aralardaki 5 tane ilmeğimiz vardı. Bu 5 ilmeğimizi hanımlar ters örüyoruz. Ön yüze ters örgü düşüyor. Bakın sırasıyla bu 5 ilmeğimi ters örüyorum. Böyle. Yine ip karşıda lila ilmeğimi, krem ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane lila ilmeğimi düz örüyorum. Yine krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 5 tane ilmeğimiz vardı. Bu 5 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz hanımlar. Burada minik toplarımız oluşacak. Sonra bu 5 ilmeğimizi zaten arka yüzde toplayacağız. Artan ilmeklerimiz böylece toplanmış olacak. Bakın buradaki 5 ilmeğimi şöyle ters ördüm. Krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki 2 lila ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar krem ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki 5 tane lila ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu 4. ilmeğim. Şu da 5. ters ilmeğim. Bu şekilde kremimi örmeden aldım. Yine aradaki 2 lila ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar kremimi örmeden aldım. Buradaki 5'li ilmeğimi yine ters örüyorum. Ön yüze ters düşecek hanımlar çünkü burası. Bu şekilde. Yine krem ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 lila ilmeğimi düz ördüm.
Yine kremimi örmeden sağ şişime aldım. Son 2 ilmeğim kenar ilmeğiydi. Bunları düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde bu 5'li ilmeklerimizi toplayacağız artık. Şöyle ki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki kenar ilmeğimi, ikinci kenar ilmeğimi ters ördüm. Krem ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. Burada 2 tane lila ilmeğim var hanımlar aralarda. Bunları yine ters örüyorum. Krem ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. Bakın burada 5'li ilmeğimiz var. Bu 5'li ilmeğimizin 5'ini birden şöyle topluyoruz hanımlar. Tersten keserek örüyoruz. Bak 5'ini birden tersten keserek ördüm. Şöyle. Burayı şöyle bir sıkıyorum. 5'li ilmeğimizi geri topladık hanımlar. Tekrar ilmek sayıları eski haline geliyor bu aşamada. Tekrar krem ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane aradaki lila ilmeğimi ters örüyorum. Yine kremimi örmeden aldım. Bakın aradaki 5'li lila ilmeğim var. Bu 5'li lila ilmeğimi alıyorum hanımlar. 5'ini birden tersten keserek örüyorum. Bu şekilde. Tekrardan ilk başlangıçtaki sayıya böylece ulaşmış oluyoruz. Kremimi örmeden alıyorum yine. 2 lila ilmeğim aradaki ters ördüm. Yine kremimi örmeden alıyorum. 5'li lila ilmeğim var hanımlar burada. Bakın şöyle 5'ini birden alıyorum. Hepsini birden şöyle tersten keserek örüyorum. İpimizi şöyle bir sıkıyoruz hanımlar burada. Yine krem ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki 2 lila ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar kremimi örmeden aldım. Yeniden 5'li lila ilmeğim var. 5'ini birden alıyorum hanımlar. Hepsini tersten keserek örüyorum. Yine krem ilmeğimi örmeden aldım. 2 lila ilmeğim var. İkisini ters örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı arka yüzde tamamlıyorum. Bu şekilde. Bakın buraya hanımlar minik minik top şeklinde desenimiz çıktı. Bu aşamada artık krem ipime geçiyorum. Yine kenardaki 2 adet ilmeğim vardı. İkisini düz örüyorum. Bu aşamada hanımlar bakın burada alttan aldığımız uzun krem ilmeğimiz vardı. Bunu boşa bıraktım. Bu 2 tane ilmeğimi, lila ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Diğer krem ilmeğimi de bakın boşa aldım. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Bu ilk boşa aldığımız krem ilmeğimizi sol şişime alıyorum. Sırasıyla lila ilmeklerimi de sol şişime aldım. Bu ikinci krem ilmeğimi de alıyorum. Çaprazlamasına krem ilmekler yer değişiyor. Sırasıyla buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın sonucu krem ilmeğimi de düz ördüm. Burada bir tane lila ilmeğimiz var ortada. Bunu da düz örüyoruz. Şimdi tekrardan çaprazlamasına değişim yapacağız hanımlar. Bakın ortadaki 2 tane lila düz ilmeğimizin önünden bu krem ilmeklerimiz çaprazlamasına yer değişecek. Bakın ilmeklerimi sağ şişime aldım. Bu ilk krem ilmeğimi alıyorum sol şişime. Sonra sırasıyla bu lila ilmeklerimi de sol şişime aldım. Bu ilk krem ilmeğimi de bakın bu 2 tane krem ilmek yer değişmiş oluyor. Şişime takıyorum şimdi. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın ikinci desenimizi de burada oluşturduk. Arada bir tane lila ilmeğim var. Düz örüyorum onu. Tekrardan yer değiştirme işlemi yapıyoruz hanımlar. Lila ilmeğimi boşa aldım. 2 lila ilmeğimi sağ şişime taktım. Sonrasında bakın sol şişime ilk olarak bu ilk krem ilmeğimi alıyorum. Sonra 2 tane lila ilmeğimi alıyorum. Ardından da bu ilk lila ilmeğimi şöyle alıyorum ve şişime takıyorum. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burada bir lila ilmeğim var. Bunu da yine düz ördüm. Geldik hanımlar bir diğer modele. Yine bu ilmeklerimi, krem ilmeğimi boşa aldım. Bakın yer değiştirme işlemi yapıyoruz. İlk krem ilmeğimi takıyorum şişime. Sonra 2 lila ilmeğimi taktım sol şişime. Bu ikinci krem ilmeğimi de alıyorum. Önce bunu örüyorum. Ardından sırasıyla diğer 3 ilmeğimi örüyorum. Böyle. Tekrardan arada bir lila ilmeğim var. Düz ördüm. Yeniden yer değiştirme işlemi yapıyoruz. Bakın. Krem ilmekler hanımlar çaprazlamasına yer değişiyor. Önce ilk krem ilmeğimi takıyorum şişime. Sonra 2 tane lila ilmeğimi. Sonra ikinci krem ilmeğimi getirip şişime taktım. Ve sırasıyla bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 kenar ilmeğim var. Bunları da düz örüyorum hanımlar. Modelimiz bu kadar. Bakın minik minik toplarımız ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artık modelimiz bitti. İlmeklerimizin tamamını
ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. İşte hanımlar, modelimizin hepi topu bu kadar. Şeklimiz bu. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız hanımlar. İkinci modelimizi yapmak için de öncelikle ilk şişimizde bakın ön yüzde ilmekleri tamamen düz örmüştük. Yine ilmeklerimizi düz öreceğiz. Hani ilk modeli nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ön yüzde düz öreceğim. Çünkü arka yüzde modelimizi kurmaya başlayacağız. Ama ön yüzde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Modelin biri biter bitmez ikinci modele başlıyoruz hanımlar. Evet, sonuncu ilmeğimizi de ördük. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüze döndük. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci modelinde yine aynı şekilde kurulumunu yapıyoruz hanımlar. İlk modelimizi yaparken kenar ilmeğimizi aldık. Hemen ikinci kenar ilmeğimizi de ters örmüştük. Sıradaki ilmeğimizi hanımlar şişimize 2 kere dolayarak ters örüyoruz. Hemen yanına 2 tane normal ters ilmek örüyoruz. Tekrardan 2 tane ters olarak örüyoruz. Bu defa bir tane ters örüyoruz araya. Araya 2 ters, 1 ters, 2 ters, 1 ters diye bu şekilde örüyoruz hanımlar. 2 kere doluyoruz bu ilmeklerin arasına. Bu şekilde örüyoruz. Yeniden 2 tane dolayarak ters ördüm bir ilmeğimi. Yanına 2 tane normal ters örüyorum. Tekrar 2 tane ters dolayarak ördüm. Yanına bu defa 1 ters ilmek örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar 2 ters, 1 ters. Şimdi yine 2 kere dolayarak ters örüyorum. Bu defa yanına bakın sırada bir tane ters ördüm bir öncekinde. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. Tekrardan 2 tane dolayarak 1 ilmek ters örüyorum. Bu defa araya 1 tane ters ilmek örüyorum. Alttan takip ederek de yapabilirsiniz hanımlar. Bakın bir ters olan yerlerde böyle yine tomurcuklu artırmalı ilmek yapacağız. Altta takip ederek de yapabilirsiniz bu aşamada. Hemen yanına 2 tane dolayarak örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Yine 2 tane dolayarak örüyorum tersten. 1 ilmek ters örüyorum. 2 tane dolayarak ördüm. 2 ilmek ters ördüm. 2 tane dolayarak örüyorum. Ve son 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekil. Hanımlar şimdi geri döndük. Bu aşamada renkli ipimizi ekleyeceğiz. Ben rengarenk yaptığım için diğer ipimi ekleyeceğim. Bu aşamada da artık bu lila ipimi keseceğim hanımlar. Siz 2 renk yapacaksanız şayet ipi kesmenize gerek yok. Aynı ip ile devam edebilirsiniz. Hemen şu ipimin ucunda sarayım. Bu lila ipimin ucunda hanımlar arkada sökülüp kalmasın diye şu ilmek arasından şöyle geçirerek şöyle zincir yöntemiyle buraya sıkılıyorum, düğümlüyorum. Şöyle. Bak arkada bu ilmek aralarından geçirerek hanımlar böyle ipimin ucunu sıkılıyorum. Hani sökülmesin patiğimiz diye bu sıkılama işlemini gizleme işleminde yapmayı unutmayalım. Tamamen ipimizin ucunu böyle gizliyoruz. Evet. Şimdi renkli ipimi ekliyorum. Ben ikinci renk olarak ne başlamıştım? Evet sarı başlamıştım. Evet bakın. Hemen bu defa sarı ipimi ekleyeceğim. Lila ile nasıl yaptıysak sarıyla da aynı şekilde yapacağız. Yapacağımız işlem aynı hanımlar. Değişen hiçbir şey yok. Sarımın da ucu koptu. Şöyle yapıyorum. Evet. Yine 2 tane kenar ilmeğim var. İp geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci kenar ilmeğimi de yine ördüm. Bu ilmeğimi 2 doladığımız ilmeğimizi açıyoruz. Yanına 2 ilmek düz örüyorum yine. Yine bu ikili ilmeğimizi açıyoruz. Bakın ortada bir tane pompon hizasında şöyle minik toplarımız oldu. Hizasında bir ilmeğimiz var. Bu bir ilmeği örerken bir ilmeğin içinden yine 5 ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde. Yine uzun ilmeğimi açtım. 2 ilmek düz örüyorum. Uzun ilmeğimi açıyorum. Bakın burada tekli ilmeğim var. Bu ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. Yine uzun ilmeğimi açtım. 2 ilmek düz örüyorum. Uzun ilmeğimi açtım. Bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartıyorum.
Uzun ilmeğimi açtım. 2 ilmek düz ördüm. Uzun ilmeğimi açtım. Bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkararak örüyorum. Bakın toplarımız aynı hizada olmuş oluyor hanımlar böylece. Hani ilk modeli kurduk ama biraz kafanız karışmış olabilir. İkinci, üçüncü modeli kurarken aynı hizaya denk geldiği için daha rahat edersiniz. Yine uzun ilmeğimi açtım. 2 ilmek düz ördüm. Uzun ilmeğimi açtım. 2 kenar ilmeğim var. Bunları düz örüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci kenar ilmeğimi ters ördüm. Yine krem ilmekleri örmeden alıyoruz. 2 tane sarı ilmeğimi ters örüyorum. Krem ilmeğimi yine örmeden aldım. Bu beşli ilmeğimizi düz örüyoruz. Ön yüze ters örgü düşüyor. Yine kremimi örmeden aldım. 2 ilmek sarımı ters örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Bu beşli ilmeğimizi düz örüyoruz hanımlar. Beşli ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrardan kremimi örmeden aldım. Aradaki 2 sarımı ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. Beşli sarı ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüze ters düşmesi gerekiyor çünkü. Kremimi örmeden aldım. 2 sarımı ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. Beşli sarı ilmeğimi düz örüyorum. Sırasıyla düz ördüm. Kremimi örmeden aldım. 2 sarımı ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. 2 kenar ilmeğimi ters örüyorum. Geri dönüyoruz. Şimdi de ön yüzdeyiz. Modelimize de devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ikinci kenar ilmeğimi düz ördüm. Yine krem ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. 2 tane sarı ilmeğimi düz örüyorum. Krem ilmeğimi yine örmeden aldım. Bakın burada 2 tane ters örgü görüntüsü olması gerekiyor. Şimdi ikincisini yapıyoruz hanımlar. Bu beşli ilmeğimi yine ters örüyorum. Bakın. Şu birinci ters ilmeğim. Şu ikinci ters ilmeğim. Üçüncü. Dördüncü. Ve şu da beşinci. Sarıları ters örüyoruz. Kremi yine örmeden aldım. Aradaki 2'şer tane sarı ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine kremimi aldım. Beşli ilmeğimi yine ters örüyorum. Bakın hepsini sırasıyla ters olarak örüyorum. Kremimi örmeden aldım. 2 sarı ilmeğimi düz örüyorum. Yine kremimi örmeden aldım. Bu yine beşli sarı ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yeniden kremimi örmeden aldım. 2 sarımı düz ördüm. Kremimi örmeden alıyorum. 5 tane sarı ilmeğimi, top yapacağız bu ilmeklerimizi, ters olarak örüyoruz. Yine kremimi örmeden aldım. 2 sarımı düz ördüm. Kremimi örmeden aldım. 2 kenar ilmeğimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Baktığımızda da burada 2 ilmek, 2 tane 2 sıra ters oldum. Şimdi arkadan toplarımızı toplayacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1 ilmek ters ördüm. Kremimi örmeden alıyorum. Bu aşamada 2 tane sarımı arka yüze ters örüyorum. Yine kremimi örmeden alıyorum. Bakın beşli sarı ilmeğimiz var hanımlar. Tersten keserek örüyoruz 5'ini de. Bakın 5'ini de şişime aldım. Hepsini birden tersten keserek topladım. Sarı ipimi şöyle bir sıktım. Krem ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 sarı ilmeğimi ters örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Yine bu beşli ilmeğimizi 5'ini birden tersten keserek örüyorum. Yine kremimi örmeden aldım. 2 sarımı ters ördüm. Kremimi örmeden alıyorum. Bu beşli sarı ilmeğimin 5'ini birden tersten keserek örüyorum. Kremimi örmeden aldım. 2 sarımı ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. Ve bu beşli sarı ilmeğim var. 5'ini birden tersten keserek örüyorum. Şöyle hepsini birden tersten kesiyoruz hanımlar. Tersten kesim yapmak gerçekten zor. Ama yapınca oluyor. Yeniden kremimi örmeden aldım. 2 sarımı ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. 2 kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa sarıyı bırakıyoruz. Kremimizi alıyoruz. Bu uzun krem ilmeklerimizi bu aşamada hanımlar çaprazlamasına yer değiştireceğiz. Öncelikle kenardaki 2 kenar ilmeğimi krem ipimle ördüm. Bakın sarı ilmeğimi bırakıyorum. Bu 2 tane sarı ilmeğimi sağ şişime aldım. Diğer uzun krem ilmeğimi de bıraktım.
Şimdi ilk krem ilmeğimi sol şişime alıyorum bıraktığım. Ardından 2 sarımı alıyorum. Sonra bu ikinci krem ilmeğimi alıp önüne bırakıyorum. Bu önemli olan hanımlar, bu aralardaki 2 tane sarı düz ilmeğimizin önünde bu 2 krem ilmeği çaprazlamasına yer değiştirmek. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. Bir tane sarı top ilmeğimi de düz ördüm. Yeniden bakın kremimi bıraktım. 2 sarıyı sağ şişime aldım. Bu ilk krem ilmeğimi getirip önce sol şişime takıyorum hanımlar. Sırasıyla 2 sarı ilmeğimi de taktım ve en son bu ikinci uzun krem ilmeğimi de en öne getirdim. Sırasıyla ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki bu tekli ilmeğimi düz ördüm, sarı ilmeğimi. Bu aşamada hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde yer değiştiriyoruz. Ve 2 tane sarı ilmeğimizin önünde 2 krem ilmeğimizi çaprazlamasına yer değiştiriyoruz. İlmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Tekli ilmeğimi yine düz örüyorum. Tekrar bakın bu krem ilmeklerimi boşa alıyorum. Sonrasında bu ilk krem ilmeğimi takıyorum şişime. Ardından sarı ilmeklerimi, sonra da ikinci krem ilmeğimi bakın böyle taktım. Sırasıyla ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki tekli ilmeğimi de yine düz ördüm. Son kez yapacağız modelimizi şu anda. Yine ilk krem ilmeğimi böyle sol şişime taktım. Sırasıyla sarı ilmeklerimi, sonra da ikinci krem ilmeğimi ve ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi ikinci modelimizi de tamamladık. Bakın sarı toplarımız oluştu. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Modelimizin artık son sırası arka yüzde. İlmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Modelimizin hep bir topu bu kadardı hanımlar. İkisini birlikte yaptık. Kafanız karışmasın diye sizlere baştan sona her iki modeli de detaylı anlatmaya çalıştım. Patiğimizin ön bölümünde zaten 4 tane model var. İkisini birlikte yaptık. Diğer ikisini de ilk 2 modele bakarak aynı şekilde rahatça yapabilirsiniz. Aklında tutamayanlar modeli videonun ilk 2 bölümüne bakarak diğer 2 bölümü de modeli de rahatça kurabilir. Bu şekilde. Şimdi hanımlar yine model arka yüzde kurulacak. Ön yüzde sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Arka yüzde tekrardan modelimizi yapmaya başlayacağız. Ben bu şekilde gördüğünüz gibi lila, sarı, mavi ve pembe tonlarında 4 tane ip kullandım. Zaten hanımlar şöyle ipimi de göstereyim. Böyle yarım iplerdi. Hani bu tarz ipler. Siz elinizdeki artık iplerle bu şekilde modelinizi yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar hep birlikte toplamda 4 tane modelimizi yapalım, gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda 4 tane bu şekilde modelimi yaptım. Şimdi bilek ayrımı yapacağız hanımlar. Onun öncesinde ilmeklerimizi ön yüzde tamamen düz olarak öreceğiz. Model bittikten sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi 2 sıra öreceğiz. Ardından bilek ayrımını yapacağız. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Bu aşamada da kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi patiğimin arka yüzünde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyiz. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Hanımlar şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 28 ilmeğimizi 2 eşit parçaya böleceğiz. 2'ye böleceğiz. Böylece yanlara 14'er tane ilmeğimiz düşecek hanımlar. Yani bu yanlarımızdan bahsediyorum. Bu yanlarımıza 14'er tane ilmek düşüyor. Bu aşamada hanımlar ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın kenardan 3 ilmeğim oldu. Şu 4. 5, 6, 7. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum hanımlar. Bu 2 ilmeği birbiriyle şöyle yer değiştirerek örüyorum. 14. ilmeğimi örerken yer değişikliği yaptık bu bilek ayrımı bölümünde. Bunun sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi hanımlar önce patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Sonra da sol kenarını yapacağız. Bu sol taraftaki 14 ilmeği bekleyecek hanımlar. Eğer ki yedek işiniz varsa
ilmekler şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek buradaki ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi birlikte bu sağ taraftaki 14 ilmek üzerinden modelimize devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu taraftaki ilmeklerimiz bekliyor. Patiğimin bu bilek bölümünde şu kenarlarına bakın haroşalarımız var. 7'şer ilmek haroşa yaptım hanımlar. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, kenar ilmeğimi. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. 5 oldu. 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördüm. Ardından diğer ilmeklerime bakın arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bilek bölümündeki 7'şer ilmek haroşalarımızı ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Kenardaki 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile. Yeniden devam ediyoruz. İlmeklerimi yine ön yüzdeyim. Kenardaki 7 adet ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Haroşa ilmeklerimi de yine ben düz olarak elde ettiğim için bu 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Bu şekilde bakın düz ördüm. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimizin sağ kenarını hanımlar bu şekilde yapıyoruz. Şöyle baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin bu yanına, bu bölüme 14 sıra 14 diş haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar lütfen ayağınızı ölçerek yapın. Yani şöyle ki patiğinizin burnundan itibaren şöyle ucunu tutacaksınız. Şu yan tarafın bu arka bölümüne şu şekilde ölçerek örmeniz gerekiyor. Topuğunuzun bu kenarına kadar örmeniz lazım. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız çok daha iyi doğru sonuçlar elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hanımlar dediğim gibi ben 14 ilmek olarak yaptım. Sizler de artık ölçülerinize göre kaç sıra haroşa yapacaksanız bu şekilde sağ tarafımızı tamamlayalım gelelim. Sonra da birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar patiğimin bu sağ kenarını tamamladım ve geldim. 14 diş haroşa ördüm. Bu aşamada ipimi haroşalı tarafa değil de sağ tarafta bıraktım. Şimdi bu 14 ilmeğimi hanımlar şimdiden çıkaracağım. Tığ yardımıyla ip geçireceğim. Burada amaç ilmeklerimiz kaçmasın. Sonrasında buradaki ilmeklerimizi patiğimizin topuğunu yaparken tekrardan şişimize takıp kullanacağız. Hani yedek şişiniz varsa ilmekler burada bekleyebilir fakat ben tabanımızı yaparken şişler fazla şiş olunca şişler beni rahatsız ettiği için elime takıldığı için ben böyle ip geçiriyorum hanımlar. Şöyle. Bu ipimin ucunu da bağlayayım. Sonradan sökülüp açılmasın ilmeklerimiz sökülmesin diye. Bu kalem ipimin ucunu hemen minik bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi hanımlar patiğimizin sol kenarını yapacağız. İpimi bilek ayrımı bölümünden buradan ekleyerek başlatacağım. Yine bu ilk 7 ilmeğim haroşa olacak hanımlar bilek bölümündeki. İlk 7 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Şöyle ikinci ilmeğimi de ördüm. İkinci ilmeğimi ördükten sonra ben şuraya 2 tane düğüm attım. İpimin ucunu bağladım. Sökülmesin diye. İlk 7 ilmeğimi haroşa düz örüyorum yine. Şu ipimin ucunu da şöyle atlatarak gizleyerek götüreyim. Şu dördüncü 5 6 7. İlk 7 ilmeğimi haroşa düz ördüm. Yine kenardaki 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenardaki 7 ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7. Bilek ayrımı bölümündeki 7 ilmeğim de haroşa olduğu için burayı da düz örüyorum. Yine sağ kenarı nasıl yaptıysak hanımlar sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle baktığımızda buraya da bir diş haroşamız oluştu. Bu bölümde hanımlar sağ tarafa kaç sıra haroşa yaptıysak sol tarafa da aynı sırada haroşa yapmamız gerekiyor. İki kenarın birbirine eşit olması lazım. Şimdi hep birlikte sol kenarımızı da sağ kenarı da olduğu gibi tamamlayalım gelelim. Sonra patiğimizin tabanına birlikte geçelim. Evet hanımlar patiğimin sol kenarını da tamamladım. Şimdi sağ kenarda olduğu gibi buradaki ilmeklerimin içinden de tığ yardımı ile bir ip geçireceğim. Sırasıyla ilmeklerimi şöyle tığıma takıyorum. Yine hanımlar burada da ipimizi, krep ipimizi bakın haroşal tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım. Haroşal tarafta ip bırakmıyoruz bilek bölümünde. Şunu kaçırdım. Korktuğum başıma geldi. Yeniden şöyle toplayayım.
Şöyle. Böyle video esnasında ilmek kaçırma işlerinden hiç hoşlanmıyorum. Böyle oyalıyor falan. Sadece video değil, normalde de hoşlanmam. Evet. Burayı da şöyle sağlamladık. Hemen ipimin ucunu da keseceğim. Krem ipimin ucunu. Patiğimizin hanımlar böylece üst bölümünü tamamladık. Şimdi burundan başlayarak tabanına geçeceğiz hanımlar. Burun bölümünde hani patiğimize başlarken ipimiz kalmıştı ucunda. Hemen krem ipimi bu ipimin ucuna bağlıyorum. Hanımlar patiğimize burundan 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek attığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız ön yüzden. Bu şekilde. Sırasıyla 12 ilmek attığım yerden 12 ilmek çıkaracağım. İlk başlangıç yeri biraz sık olduğu için buradan şöyle tığ yardımıyla ilmek çıkaracağım. Bakın kenarlarımız biraz sık olduğu için normal çıkaramam. Şöyle. Şu birinci ilmeğim. Ben sıradan ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3. 4. Bakın hanımlar başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Öyle ilmek çıkartıyorum. 5 oldu. 6. 7. 8. Şu 9. ilmeğim. Bu da 10. Şu kenarlar sıkı, yine tığımdan yardım alacağım. Şu 11. ilmeğim. Şu da düğmemiz arkada kalsın. En son şu kenardan çıkartıyorum. 12. Bu da 12. ilmeğimiz hanımlar. Bir ipimin ucunu denk getireyim. Ay niye zorlandım bugün? Normalde daha kolay yapardım. Şey oldum. Hadi bismillah. Şu da 12. ilmeğimiz. Evet 12 ilmeğimizi çıkarttık zorlansak da. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. Patiğimizin bu taban bölümünde de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Hanımlar artık bu aşamada patiğimizin tabanının üst bölümüne ekleyeceğiz. İlmek sayılarımız da artacak. Yapacağımız işlem şu. Bakın kenar ilmek yerlerimiz var yanlarda. Bakın şöyle V şeklinde. Bu sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Bu şekilde. Hemen buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Sonrasında şimdi 12 adet ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Düz olarak öreceğim 12 ilmeğimi. Bir ilmek de sağdan çıkarttım. 13 ilmek oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi sağ taraftan, ikinci ilmeğimizi de sol taraftan çıkartıyoruz. İlmeklerimin tamamını ördüm. Sonuncu ilmeğimi de ördüm yine gördüğünüz üzere. Hemen buradaki kenar ilmek yerine de giriyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. Şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Sırasıyla ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Sonra geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimizi sağdan, bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Aynı yere tekrar girmiyorum ya da bir tane ilmek atlayıp diğerine geçmiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğimi çıkarttım. Şişimdeki 14 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek de buradan çıkarttık. 15 ilmeğimiz oldu. Önce sağdan, sonra sol kenardan ilmek çıkartıyoruz çünkü. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Yeniden bakın diğer sıradaki kenar ilmek yerine girip buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimde şimdi de 16 adet ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi tamamen ters olarak öreceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece ön yüzde ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz. Hem ilmek sayılarımız artıyor hem de patiğimizin tabanı üst bölüme ekleniyor. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Yine sıradaki kenar ilmeklerin bakın yeri belli burası. Giriyorum. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şişimdeki 16 adet ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de sağdan çıkarttık. 17 oldu. Şimdi sol kenardan da bir ilmek çıkaracağım. 18 ilmeğimiz olacak. İlmek sayılarımız böyle böyle artıyor. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi ördüm. Yine bu taraftan da sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bir adet ilmek çıkartıyorum ve böylece 18 ilmeğimiz oluyor. Gördüğünüz gibi 5 diş patik burnu gibi hiçbir farkı yok.
Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde 18 ilmeğimizi ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan önce sağdan sonra soldan olmak üzere ilmekler çıkaracağız. Hanımlar biz bu işleme şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Ben üst bölümü 28 ilmek olarak yaptığım için tabanından da 28 ilmek olana kadar ilmek çıkarttım. Şimdi hep birlikte patiğimizin üst bölümüyle aynı sayılarda ilmeğimiz olana kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Sonra da tabanımızın 28 ilmek üzerinden nasıl devam edeceğini sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, ben şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. İlk 27. ilmeğimi sağdan, 28.yi de soldan çıkarttım. Artık 28 ilmek olarak devam ettireceğiz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bu şekilde ters öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi burada tersten kesim yapıyorum. Geri dönüyorum çünkü ilmek çıkartma işlemini ön yüzden yapıyorduk hanımlar. Son 2 ilmeği kestik. 27 ilmeğimiz kaldı. Yine sıradaki kenar ilmek yerine bakın giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oluyor. Şimdi de ön yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Ta ki son 2 ilmeğim kalana kadar. Ön yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burası düz örgü olduğu için biraz hızlıca örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim. Şimdi ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine gelip bakın ilmeğin iki kanadına gelip yeniden buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yapacağımız işlem bu. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ters örüyorum yine. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Ön yüzdeysek son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine gelip ilmek çıkartıyoruz. Böylece 28 ilmek olarak patiğimizin tabanı örülmüş oluyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için tersten kesim yapıyorum. Geri döndüm. Buraya baktığımız anda hanımlar şöyle renkli bölümlere geldik. 2 tane lila, 2 krem, 2 sarı, 2 krem, 2 mavi, 2 krem, 2 pembe. Hani ikişer kenar ilmek yerlerimiz var. Bu kenar ilmek yerlerine şu şekilde giriyoruz hanımlar. Bakın ilk lila kenar ilmek yerine girdim. Biz bu tarafa baz alacağız çünkü. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Diğer tarafta da nasıl ilmek çıkartılacağını size anlatacağım hanımlar şimdi. Orada dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Onu belirteceğim. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesim yapıyorum. Şimdi buraya baktığımız anda hanımlar bakın burada ip geçişlerimiz var. Hani ip eklediğimiz için hani ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat buralarda ip geçişlerinde ilk ilmeklerimizi ördük. Burada 3 tane lila, 3 tane krem, 3 tane sarı kenar ilmek yerimiz görünebilir. Fakat biz bu tarafa baz alacağız. Bu tarafta 2 kere lila kenar ilmek yerinden ilmek alıyorsak burada da 2 kere alınacak. Bakın buradan da bir tane lila kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Hatta burası düğümlü olduğu için hani ipin ucunu bağlamıştık sert. Bu nedenle tığımdan yardım alarak ilmek çıkartıp şişime taktım. Arka bölümleri böyle yapıyoruz hanımlar. Bu ip geçişli olan yeri değil de diğer tarafı baz alarak yapıyoruz. Hani karşı tarafta 2 kere lila kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttıysak bu tarafta da yine 2 kere aynı kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartacağız hanımlar. Sadece buna dikkat edeceğiz. Hani burada 2 kere çıkartıp burada 3 kere lila kenar ilmek yerinden ilmek çıkartırsak hani patiğimizin tabanı yamuk ilerler. Düzgün gitmez, sökmek zorunda kalırız. Hani bunu da buradan bildireyim hanımlar. Ona göre tabanımızı örelim. Bakın yine burada son 2 ilmeğim kaldı. Tersten keserek örüyorum. Geri dönüyorum ve ikinci lila kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum. Bir sonraki sırada kreme geçeceğiz hanımlar. Patiğimizin tabanında
yapacağımız işlem bu. Karşı taraftan da bir tane daha lila kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Sonra yeniden ön yüzde kreme geçince karşıdan da kremden ilmek alacağız. Karşılıklı olarak eşit ilmek çıkartalım ki patiğimizin tabanı da eşit olarak ilerlesin. Hanımlar, biz bu işleme nereye kadar devam edeceğiz? Bakın, son kenar ilmek yerlerine kadar. Buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanı model üzerinde göstereyim. Böyle ilerleyecek. Şimdi hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını bu şekilde 28 ilmek üzerinden örelim gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimizin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk kenar ilmeğimiz bu. Sağdan, ikinciyi de bu soldan çıkartmıştık. İpimiz en son burada kaldı. Bu aşamada hanımlar, burada sarı ipime takılı olan 14 ilmeğimi şişime aktarıyorum. Bu ilmeklerimi de öreceğim. Şimdi bu ilmekleri takarken topuğumuzda kullanacağız demiştim. Şimdi topuğumuzu yaparken bu ilmeklerimizi bakın şişime tek tek takıyorum. Kaçırmadan şöyle taktım. Şimdi ipimi artık çekeceğim. Artık buradaki ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Buradaki 14 ilmeğimi aynı şişimle öreceğim yine. Hatta ipimi de gizleyerek götüreyim. Son 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Kalan ilmeklerimi de ters öreceğim. Çünkü haroşalarımıza burada devam ediyoruz. 7 haroşamı ördüm. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters öreceğim. Ardından diğer tarafta ipimize takılı olan 14 ilmeğimizi de yine şişime aktaracağım hanımlar. O ilmeklerimizi de öreceğiz. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak. Ön yüze dönünce de topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Burada sadece ters örgü var. Hızlıca örüyorum hanımlar burayı. Bu şekilde hepsini. Buradaki sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu yeşil ipimi açıyorum. Buradaki ilmeklerimi şişime takacağım. Ardından buradaki ilmeklerimiz de örülecek. Çekiyorum bu ipimi de. Yine hanımlar, bu ipimin ucunu da bakın, bu kesmiş olduğumuz ipimizin ucu vardı. Bu ana ipime bağlıyorum. Sonradan sökülme, açılma olmasın diye patiğimiz sağlam olsun. Burada buraya düğümümü attım. Şimdi ilmeklerimi burada da böyle ters olarak öreceğim. Kenardaki son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü burada da 7 ilmek haroşamız var. Haroşalarımıza yine devam ediyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İlmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Burada da böyle yeri belli olsun diye şöyle bir ip geçireceğim hanımlar. 24 ilmeğimizi ayırdığımız yer belli olsun diye. Şu ipimi geçireyim, şu minik ipimi. Burada yeri şöyle belli olsun. Ayırmak için ip kullandım. Şimdi topuğumuzu yapacağız hanımlar. Patiğimizin topuğunu yaparken kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa örmeye devam edeceğiz. Öncelikle buradaki böyle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hatta şu ipimi de gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hanımlar, ilk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için bu orta kısımda kalan ilmeklere baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz hanımlar. Kesimden sonra geri dönüyorum.
Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Sesimden dolayı da özür dilerim. İyice sesim gitti. Bir hastayım bu ara. Ters olarak örüyorum ilmeklerimi. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarıma düz örüyorum. Geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yi örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine bir önceki sırada olduğu gibi ilk 23 ilmeğimi ördüm. 24.'yi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Şimdi kesim yaptıktan sonra orta kısma baktığım anda burada bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Şimdi 1 ilmek eksildi, 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu: kesimden sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yi örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemini şu aradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bu işaretli yere kadar sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şişimde de kesimlerden sonra 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı aldım elime. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Devam ediyorum yine. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kısaca hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. Ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Yapacağımız işlem böyle. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de alıyorum. Birbiri içinden geçirip kesiyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Burada da önce benden taraftaki, sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Ardından tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte topluyorum. Hanımlar, bu aşamada şöyle göstermek istiyorum. Patiğimin kenarına şu şekilde bağcık yaptım. Siz dilerseniz yapmayabilirsiniz ya da yapabilirsiniz benim gibi. Sade de kullanılabilir. Yapmak isteyenler için de nasıl yapıldığını hemen anlatacağım. Öncelikle hanımlar, ilmeklerimizi kestik. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen önündeki değil, şuradaki hanımlar bakın. Bir sonraki kenar ilmek yerine batıyorum. 2 seferde ikili trabzan yaparak şöyle çıkıyorum hanımlar. 2 seferde çıktım. Şimdi yapacağımız işlem şu. 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Önündeki değil, bir sonraki, bakın bir tane kenar ilmeği atladım. Oraya batıyorum. 2 seferde çıkıyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen bir önündeki değil, diğer kenar ilmek yerine batıyorum. Şu şekilde 2 seferde çıkıyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bu aralardan çünkü bağcığımız için kordonumuzu geçireceğiz. Şimdi bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini yapalım gelelim. Sonra bağcığımızın yapılışını size anlatacağım. Evet hanımlar, patiğimin çevresini bu şekilde dolandım geldim. Sonra 3 tane zincirimi çektim. Bu kenardaki hemen şuraya batıyorum hanımlar. Şöyle batıyorum. Burada kenarımızı tamamlamış olduk. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum böyle. Birazdan da bağcığımızı nasıl yaptığımı göstereceğim. Kolay da bir yapılışı var. Hanımlar, dediğim gibi siz burayı sade de kullanabilirsiniz. Fakat bağcık olayı da bu patiğe çok yakıştı. Yapmak isteyenler de bu şekilde yapabilirler. Evet. Patiğimizin kenarı bakın şöyle tamamlandı. Baktığımız anda bakın gayet de esnek, ayak girecek halde. Bağcığımızı nasıl yaptık? Evet hanımlar, şu renkli ipimi alıyorum. Ben patiğimin içinde kullandığım renklerden birini aldım. Gerçi diğer iplerin biraz yarım yarımda azdım.
Hani yetmez diye en fazla da böyle lila ipim vardı. Onunla yaptım. Öncelikle tığımla şöyle bir zincir oluşturuyorum. Bu şekilde hanımlar, bir tane daha zincir çekiyorum. Hani ilk zincirimi biraz gevşek çektim, içinde ilmek çıkaracağım için. İlk zincirimin içine tekrar giriyorum. Şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Bakın burada 2 tane ilmek oldu. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Bu ilk ilmeğimi tığımdan bıraktım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. Tığım ile içinden ilmek çıkartıyorum. Bakın yine ilk zincirimi örüyorum. Ardından ikinciyi örüyorum. İlkini bırakıyoruz hanımlar. İlk ilmeği bırakıyoruz. İkinci ilmeği örüyoruz. Sonrasında ilk ilmeği örüyoruz. Bakın sırasıyla bu şekilde kordonumuzu yapıyoruz. Üçlü ilmek olarak da yapılabilirdi fakat biraz kalın oluyor o şekilde. Ben biraz daha ince olsun, böyle bağcık kolay bağlanabilsin diye 2 ilmek üzerine yaptım. Bakın şimdi yuvarlak halde şöyle bir kordonumuz oluyor. Şeklimiz bu. İlk ilmeği bırakıyoruz. Önce ikinciyi örüyoruz. Sonra ilk ilmeği tığıma takıp örüyorum. Yine ilk ilmeği bıraktım. İkinciyi ördüm. Sonra ilk ilmeği tığıma takıp örüyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Ben ortalama bu patiğimi ölçerek yapmıştım. 3 karış kadar falan da herhalde. Yani ortalama ölçerek yaptım. Yeterli geldi. Şimdi hanımlar hep birlikte bu şekilde kordonumuzu yapalım. Gelelim sonra patiğimize birlikte takalım. Evet hanımlar, bakın kordonumuzu tamamladım. Geldim ortalama şöyle ölçtüğümüz anda 3 karış kadar falan. Görüyorsunuz işte bu kadar kabataslak bir gösterdim. Şimdi 2 tane ilmeğim vardı. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane de zincir çekip artık bu ipimi de kesiyorum hanımlar. Şunu da şöyle sıkılayalım. Şimdi hanımlar bakın bu patiğimin ipi, yani bu sağ ayak oluyor. Sağ ayağın ipi bu sağ tarafta kalmıştı. Bu da sol ayak. Sol ayağın ipi de sol tarafta kalacak. Burada olacak. İpimizi şöyle geçireceğiz hanımlar. Şu yaptığımız kafeslerin içinden geçirerek, şu deliklerin içinden geçirerek, şuradan mı geçirelim? Evet, ortalama bir göz kararı yapalım artık. Şöyle bakın aralardan geçiriyoruz. Bu ucumuz burada. Şöyle sırasıyla bir sonraki kutucuğun içine giriyorum. Çıkarttım. Sonra iç taraftan girip bu şekilde alacağım hanımlar. Bu şekilde dolandıra dolandıra bağcığımızı geçireceğiz. Bakın şöyle. Tekrardan bu defa içten girip bağcığımı içe doğru alıyorum. Bu defa bakın dıştan girip bağcığımı dışa doğru çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar dolandıra dolandıra devam ediyoruz. Bir sonrakine geldim. Şimdi de dışa doğru alacağım. Bakın hanımlar bu şekilde bağcığımızı etrafta dolandırıyoruz. Devam edelim. Sırasıyla kutucukların içine girerek böyle bağcığımızı takıyoruz. Çok yakıştı ya. Çok tatlı durdu bu bağcık hanımlar. Yani böyle çok da bağcık yapan biri değildim patiklere ama bu defa çok yakıştı. Çok güzel oldu. Devam ediyoruz yine. Bir içeriden bir dışarıdan ipimizi böyle dolandırıyoruz hanımlar kutucukların içinden. Hatta bu tığa bile gerek yok. Şöyle tuttuğumuz anda arkadan çıkar. Şöyle. Bakın. Elimizde de bunu rahatça geçirebiliyoruz. Hatta elle daha rahat oluyormuş. Şimdi yaparken fark ettim. Evet, son kez dışarıdan ucumuzu çıkarttık. Şöyle patiğimizin ucunu şöyle bir genişletiyoruz, ayarlıyoruz hanımlar. Şöyle iki ucu da eşit kalsın ki fiyongumuzu eşit şey üzerine yapacağız. Şöyle tutalım ikisinin ucunu. Şöyle. Bağcığımız düzgün olsun diye bu fiyonk düğümümüz yok. Gene mi diğer tarafı fazla oldu? Neyse şöyle ayarlayacağız işte. Gayet ayarlaması da kolay. Şimdi hanımlar bunu bir de manken ayağıma giydireyim. Manken ayağımdayken fiyongumuzun ucunu bağlayalım. Öyle çünkü daha kolay bağlanacaktır. Çok beğenerek yaptığım bir model oldu hanımlar. Çok sevdim ben. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız inşallah. Evet, manken ayağıma şimdi güzelce giydirdim. Patiğimi işte. Şöyle patiğimiz burada bakın. Manken ayağımızda. Bu ucunun fiyongunu biraz da bağlama özürlü olduğum için şöyle gelişi güzel bağlayıp göstereyim. Bir ara ve fiyonk bağlama videosu izleyeceğim hanımlar. Bunu da öğreneceğim. Bunu da öğreneceğim. Hani çok güzel bağlıyorlar, ediyorlar. Gerçekten bunu da öğrenmem gerekiyor. Çok şık düğümler atabiliriz öyle böylece. İdareten şöyle ben gelişi güzel göstereyim.
Çok şık siz bağlarsınız. Yani benden daha şık bağlayacağınıza eminim. Hani şöyle. Yani bunu da bir başkasına bağlatmıştım. Komşuma bağlatmıştım. Hemen şöyle düzeltelim. Bir öyle bakalım. Evet. Fena da olmadım. Şöyle. Evet hanımlar, dediğim gibi siz benden daha iyi bağlayacaksınızdır. Evet, patiğimizin hemen önünü, tabanını, altını, arkasını, her yerini bu şekilde gösteriyorum. Gayet güzel, şık oldu. Bu kordon da hanımlar ayağa göre zaten kolayca geçiş oluyor, aralardan kolayca bağlanıyor. Hoş, rahat bir patik oldu dediğim gibi. Evet hanımlar, patiğimiz bitti. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.